Kahve, çay. Aynen, kahve, çay. Ben birkaç gün önce The Intern izlemiştim. Çok güzel bir filmdi. Başrollerinde de Anne Hathaway ve Robert De Niro oynuyor. Onu tavsiye edebilirim. Çok güzel bir filmdi. Çok keyifli bir filmdi. Dizi değil de film var bir tane. Kanlı Elmas. Leonardo'nun oynadığı. Afrika'da geçiyor hikaye. Eğer paydos geç bitiyorsa, gerçi değişiyor, her zaman da olamıyor bu ama böyle daha ben hafif işte böyle yoğurt, meyve, chia tohumu, ceviz falan. O tarz şeyler seviyorum. Paydos'ta eve geç gidiyorsam, gece 11'de yemem gerekiyorsa hafif gibi yani ya da tost most gibi yani. Kokoreç. Bir ChatGPT'ye bir sardım bu dönem. Bir de Ekşi Sözlüğe ben nedense 2 günde bir uğrama alışkanlığım var. Sesli kitap okuma uygulaması. MyNet. Bir de ekonomi. Benim çocukken hayalim yine aslında her zaman başarılı bir oyuncu olabilmekti ama ondan da önce böyle en küçüklüğe inersek veteriner olmaktı. 5-6 yaşlarında. Çocukken hatırlıyorum bizimkilere pilot olacağım derdim. Ama ondan sonra kendimi aslında görünür olmak istiyordum. Yani hep böyle bir önde, görünmek. O da oyunculuk oldu. Ceza Mecizir. Ya ben buna komik de olabilir ama Queen'in We Are The Champions şarkısını Vay! söylüyorum. Ben valla bu şarkıda çok motive oluyorum çünkü. Küçüklüğümden beri yani hani. Benim net bir dışarıda bir yürüyüş yapmak çok stresimi atmama yardımcı olur. Spora gitmek, hareket bence benim. Ya da meditasyon yapmak. Aslında yürüyüşle meditasyon aynı anda yani. Kulaklığımı takıp yürüyüşe çıkmak diyeyim ona. En net yöntem. Gece koşusu, ormanda koşmak ya da spor yapmak. Ya da evin içinde böyle mumları etrafında dizip ortasına oturup nefes egzersizi yapmak. Asla yapmam dediğim her şeyden hep sınandım bu hayatta. Evet, yaptım. Ama söylemeyeceğim ne olduğunu. Yani insanız, hepimiz yapıyoruz tabii ki. Evet, hayatta kimse asla yapmam demesin hiçbir şey için. Kesinlikle çok güzel, dünyaca ünlü star şarkıcıları çok kıskanıyorum. Rihanna'yı, Lady Gaga'yı, Ariana Grande'yi hepsini çok kıskanıyorum. Keşke onların yerinde olsaydım. Çok net yani, dürüst konuşmam gerekirse. Ben şöyle bakacağım olaya. Özendiğim ya da kıskandığım hiçbir şey yok gözümde. Çünkü yaptığım işimden dolayı dışarıdan baktığında aslında yerimde olmak isteyen ve kıskanan çok insan var. Bana deselerdi ne olmak istersin? Ben yine oyunculuk derdim. Yönetmen değil, senarist değil, yapımcı değil ya da şarkıcı değil. Ben yine her şeye rağmen oyuncu olmak isterdim. Çok düşünmeye gerek yok. Bir şey yapacaksan o an yapacaksın. Ben de buna şey diyebilirim ya. Bu benim son zamanlarda öğrendiğim bir şey. Duyguların sen değilsin. Yani onlara kapılıp gidip dürtüsel hareketler yapmak zorunda değilsin. Çünkü duyguların sana ait değil. Uzaktan çıkıp bir izleyici olarak olayları gördüğünde hayatını çok daha başka ilerletmeye başlıyorsun. Özellikle kriz anlarında. Bunu diyebilirim. Talya. Cenay. Cihan. İkimiz de. Hançer de ben de. Cenay. Hançer. Bunu hem Cenay hem Cihan derim. Ben de.
ikisi de derim. Cenay. Talya bence de. Hançer. Cenay. Hançer gereğinden fazla sabırlar konuda. Tabii ki Hançer. Hançer çok tutumlu bir kız. Ben normalde de çok değilim. Cihan da çok değil. Satıyoruz yani, anladın mı? Şöyle yaparız. 51 Cihan diyeyim, 49 Cenay diyeyim. Valla ben de hadi 51 Talya diyeyim, 49 Hançer diyeyim. Talya. Cihan. Talya. Cenay. Talya. Cenay. Cenay. Hançer. %50. %50-50 diyelim, evet. Hançer. Cihan. Cenay. Talya. İkimiz de başarılıyız. Evet, hem Cenay hem Cihan. İkimiz de risk alan. Aynen öyle. Cenay, Cihan. İkimiz de kolay affediyoruz Hançer'le. Çok uzun sürmüyor. Bir tık belki Cenay zor affediyor. Cenay. Talya'ya. Hançer'in hiç gelecek hakkında plan yaptığını görmedim. Cenay. Cihan'ın derdi devamlı zaten ailesiyle uğraşmak. Geleceği göremiyor uğraşmaktan. Hiç onların hiçbiri olamaz mukaddersiz. Mukadder Hanım. Valla ne yapıyorsunuz burada? Siz olmazdı Mukadder Hanım. Ay canım benim. Biz tabii dizide gelinimle Damadım. Der gibi çocuğum öyle bir oğluma çok düşkünüm. Cihan'a çok düşkünüm. O bir kesin. Dolayısıyla Hançer de kıymetli. Ama kabullenemiyorum tabii oğlumu reddettiği zamanlar, kızdığı zamanlar. İlk sezonlarda bunları yaşadık. Biraz bunlar benim yüreğimi kaldırmıyor. Çünkü erkek torun istiyorum. Ben yapmışım 2 tane. Hala. Gelinlerim de doğursun istiyorum. Ya tabii çok güzel bir şey. Hançer de bize inşallah bu 3. sezonumuzda az sonra. Acaba. Sorularımıza başlayalım. Hadi bakalım. Talya. Evet Beticiğim. Cenay seni bir kelimeyle nasıl anlatmıştır sence? Beni bir kelimeyle nasıl anlatmıştır acaba? Şimdi hiç bilemedim, bu biraz zor bir soru yani. Bir kelime biraz çok sınırlandırıcı bir soru. Nasıl anlatmıştır acaba? Mantıklı. Doğru, olabilir. Teşekkür ederim. Demiş olabilir. Cenay, sence senin için yanlış anlaşılınca ilk tepkisi ne olur diye sorsak Talya ne demiştir? Susmak mı, açıklamak mı, şaka mı? Bence susmak, ondan sonra bir sorun varsa da konuşmak gibi bir şey de olabilir. Eğer komik bir durumsa güler. Eğer ciddi bir durumsa hemen konuşur bence. Hani onunla nasıl yanlış anlaşıldıysa ona göre anlatır kendini. Yani yakalamışım. Yakaladı. Yani yanlış anlaşılmak deyince hani yanlış, normalde senin de susma tarafın vardır ama yanlış anlaşılıyorsan açıklarsın gibi geldi. Konuşursun yani. Evet. Bana sorsalar Hani mesela. sinirli herkes olsan açıklar. susarsın ama Açıklardı. Öyle düşünüyorum. Evet. Korktuğu şey yükseklik falan böcek gibi sorsalar
Sence ne cevap vermiştir? Benimle ilgili mi? Aha. Ben neyden korktuğumu ben bile bilmiyorum. Hatırlayamadım şu anda. Ben neyden korktuğumu bilmiyorum. Neyden korkuyorum ben? Kaostan ya da böyle yüksek sesten belki. Yani korkmaktan ziyade darlanırım, evet. Darlanırım. Ama bilmiyorum, korku mu bu bilmiyorum. Olabilir. Ani şeyler olabilir. Ani. Doğru. Öyle bir Ani detay çıktılar. var. O Ani ince şeyler detay, onu ben bir şey gördüm. olur. Evet, doğru. Şimdi Cenay kesin fark etmiştir. Sence Talya'ya en sevdiği sokak lezzeti diye sorsalar Cenay'ın Acaba ne? ne demiştir? Çok düşünmeme gerek kalmadı. Çok düşünmemiştim kolay. diyebilirim. Kokoreç derim buna hemen. Kokoreç. Doğruya doğru. Yani Cenay kokoreçi anlattı bize. Sence Cenay'a senin için sete geç kaldıysa en muhtemel sebebi nedir diye sorsalar ne demiştir? Ya bu yorgunluk, kan uyuyakalma. Onun dışında geç kalma ihtimalimiz yok yani. Hiç olmamıştı. Hiç olmadı. Hiç Olmadı, kalmadı. aynen. Bu zamana kadar hiç olmadı. En büyük sebebi de şey olur büyük ihtimal. Çok çalışmaktan dolayı uyuyakalma olur. Peki şu soruyu geçiyorum. Evet. Ceno. Sence Talya'ya senin için deseler ki en çok fotoğrafını çektiği şey nedir Cenay'ın diye sorsalar yemek mi, manzara mı, kedi mi, köpek mi ne derler? Ben bilemiyorum. Şey demiştir büyük ihtimal. Böyle ben gün batımı, işte deniz manzarası çok seviyorum çekmeyi. Manzara olabilir. Yani böyle gittiği yerlerdeki görüntüler olabilir. Hayvan olabilir. Aynen. Manzara. Manzara. Tabii canım. Peki Talya'cığım sence Cenay'a seninle ilgili prova öncesi ritüelini sormuş olsalardı ne cevap vermiştir? Var mı benim prova öncesi bir ritüelim? Cenay'a sorar. Ben soruyu söyleyeyim. Benim bazen böyle konularda algım şaşıyor. Unutuyorum kendimi yani. Belki de vardı ama haberim yok yani. Aslında 5 saniye şöyle kendi haline çekilip odaklanıp hemen sahneye giriyor. Gerçekliğini verebilmek için 5 dakika köşene çekiliyorsun ya. Evet. Onu Evet, öyle aynen. diyeyim ben. Ağır bir sahne ise bir çekilmek gerekiyor tabii. O olabilir. Sence Cenay, Talya'ya senin kısa molada yaptığı ilk şeyi sorsalar ne der demiştir? Benim için mi dedin? Senin için. Deniz dibine gelip nefes almak demiştir diyebilir ya da uyuyor demiştir. Bizim yoğunluğumuzdan dolayı muhtemelen ya uyuyordur ya dinleniyordur ya da bir nefes alıyordur kendini dışarı atıp. Aferin ya bunlar birbirlerini tanıyorlar ha. Sette sence Cenay'a deseler ki Talya en çok kimle takılıyor, sohbet ediyor? Ne demiştir? Bu kadar. Genel olarak şeyimdir yani setteki tüm oyuncu arkadaşlarımı severim ama tabii biz Cenay'la en çok Cenay'la muhabbetteyiz demiştir. Öyle mi dedin? Öyle mi dedin? Ya bazen hiç belli olmuyor. Bazen Ceren oluyor, Can oluyor, ben oluyorum. Ya da diğer oyuncu arkadaşlarımız oluyor. Bazen de o gün modundaysa ya da çok yoğunsa hiç kimseyle konuşmuyor. Şahsen ben de aynı şekilde çok böyle yoğun duygusu yüksek olan sahneler olduğunda o kadar o şakalaşma olayını törpülüyoruz biz çünkü. Can, ben hepsini saydım sosunu aklıma Tabii ya oyuncu arkadaşlarımızın hepsini severiz ama o hem partnerliğimiz hem şey en çok zamanı biz birlikte geçiriyoruz tabii Cenay'la. Peki Ceno, Talya'ya deseler ki Cenay'ın en çok kullandığı replik, kalıp nedir? Gerçek hayatta tabii bizde değil. Ne demiştir? Gerçek hayat değil de dizidekini söyleyeyim mi? Anne yeter! Hançer sen sus! Anne yeter Hançer. Herkesi bir haşlama hali. Yani anne sus! Söylediği bariz bir cümle pek hatırlamıyorum ama genel olarak tavrı hep çok enerjiktir. Çok güleç, çok yüksek enerjik gelir bir ortama. Tavır olarak öyle ama hani cümle olarak gelmedi aklıma. Yok. Vay be. Helal. Nasıl da bildiniz?
Sence senin en sevdiğin atıştırmalık olarak Cenay ne cevap vermiştir? Ya kahve falan demiştir muhtemelen. Ice Americano 2 shot. Ya çok doğru. Detayını ezberlemiş. Çok doğru. O da bu seneki özel tercihim. Çok doğru. Ceno, sence Talya senin için deseler ki ona sabahçı mı gece kuşu mu ne demiştir? Bana gececi demiştir o. Bence gece kuşu. Gececi hepimiz onu derdik. Provalara gelirken çantasında en çok olan şey diye senin için sorsalar Ceno'ya Benim anında bana. çözdü. Termosumu mu der? Termos. Evet doğru dedin. Evet doğru. Sence Ceno en sevdiğin mevsimin için senin için ne demiştir Talya? Senin en sevdiğin mevsimini bildi mi bu kız? Bence yaz demiştir ya. Yazdır. Doğru bildim. En çok dinlediğin müzik türü sence ne demiştir senin için? Benim için mi? Evet. Tür demeyelim de böyle dönemsel olarak dedim. Ben o türden biraz uzaklaştırayım. Yani böyle evet benim çünkü her zaman dinlediğim aynı bir tür müzik yok, Yok. yani. Bir ara Tana sarmıştı. Tam dinliyordu. Ha evet. Evet tam tersi ne demiştir? Sence? O mu benim için? Evet. Talya senin için ne demiş? Kesinlikle tekno demiştir. Tekno. En sık kullandığı emoji diye senin için Cenay'a sorsalar. Cenay ne demiş? Benim bu da dönem dönem değişiyor aslında ya. Bu ara bilmiyorum o yüzden. Hani ne yapmışımdır, senin gözüne ne çarpmıştır. Benim çok değişiyor benim aslında da. Parantezli gülen yüz olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Böyle gülen var böyle. Bir de böyle kocaman ellerini açan var. Ha sarılma emojisi olabilir. Değil mi? Onları mı dedin? Peki Talya, senin konfor filmini hani böyle moral bozukluğunda falan sorduklarında Cenay'a sence Cenay ne demiştir senin için? Canı sıkılıyor ya da şu konfor alanının dışına çıktığında evine gittiğinde genelde şey derdi. Yeşil çayımı koyup yeşil elma yiyorum demişti. Ay bak nasıl da bilmiş ya. Ben öyle konfor filmi olarak Yani- çok bilmiyorum ama genelde onun konforudur. Evine gittiğinde yeşil çay ve yeşil elma. Ay vallahi helal sana. Bizi İzlemeye Devam edin. sizi seviyoruz. seviyoruz.